Selamlar, ben Zafer Akçay. Öncelikle bugün Adem'in motoruna konuk olacağız. Adem sürüyor bir yolda, geliş gidiş bir yol. Burası Emniyet Şeridi'nden yola katılıyor ve devam ediyor. İleride ne olacak bakalım. İşte bir araba çıkıyor. Adem kaçıyor ama çarpışma gerçekleşiyor. Geri saralım hemen. Tekrar bakalım neler yapabilirdi Adem ya da neler yapılamazdı. Burada onu gözlemeye çalışacağız. Şu anda Adem yola katılıyor ve devam ediyor. Yolun biraz sağında kalıyor. Bu doğru mu? Şimdi bunu tartışmamız lazım. Çünkü görüş için konumlanmanız gerekiyor. Eğer yeşil çizginin olduğu yerde konumlansaydı hem o arabayı daha önce görecekti hem de araba onu belki yolun ortasında olduğu için daha önce görecekti. Bakın araba oradan yola çıkıyor. Çok ileriden de olsa gözüküyor arabanın yola çıktığı. Adem'in buna göre bir pozisyon ve hız ayarlaması yapması lazım. Ne yapacak? Önce konum, sonra hız. Ama şu anda Adem'in hızı sanki motorun maksimumunda gibi görünüyor. Yani yanılıyor olabilirim ama maksimum hızda gidiyor gibi algıladım ben göstergelerden. Adem kaçıyor. Doğru bir hareket kaçması ama yanlış olan kaçtıktan hemen sonra hızını hiç değiştirmemiş olması. Yani orada kaçıp fren yapsa bu kaza belki de hiç yaşanmayacak ve gelip geçecek. Adem için bir unutulacak bir anı olacak belki ama öyle olmuyor. Bu karanlık ne biliyor musunuz? Adem arabanın bagajında şu anda. Arabanın bagajında ve karı koca çıkıp arabanın altında arıyorlar Adem'i. Trajikomik bir olay. Adem arabanın bagajında. Aç kapıyı, aç abi, kapıyı aç. Kapıyı aç diyor. Kapıyı aç ki ben buradan çıkayım. O anda anlıyorlar camın kırılıp içeri düştüğünü Adem'in. Yani aslında çok ucuz atlatılmış bir kaza bu. Gerçekten çok ucuz. Fakat konumdan sonra Adem fren yapmaya başlasa ve motorunu yeterince yavaşlatsa daha sonra da sola çıkıp devam edebilirdi. Bunu yapmadığı için bu kazayı yaşıyor. İşte panik halinde bazen her şey yapılamıyor. Sizin de başınıza gelmiştir herhalde. Bu kez Ebu Bekir'e konuk oluyoruz. O da bir yolda gidiyor. Geliş gidiş. İzmir burası vallahi tanıdık da bir yol geldi. Sanki Ahmet Beyli yolu İzmir'e dönüş gibi ama bilmiyorum tam. Ebu Bekir bu yolda ilerliyor. Karşıdan da arabalar, tırlar falan derken arabalar hareketleniyor. Ebu Bekir kendini zor atıyor kenara ve kızıyor. Böyle söyleniyor içinden yani. Nasıl böyle yapabiliyorsunuz diye. Şimdi tekrar bakmak lazım. Tabii ne yapılabilirdi, ne yapılamazdı. Bir kere çok kenardan gitmiyor mu? Yani oldukça kenardan gidiyor. Yolun tam sağından. Şu az önce geçen tır geçtikten sonra işte bu yeşil çizgiye yolun sonuna doğru yanaşsa karşıdaki araçlar onu daha önce görecek. O da karşıdaki araçları daha önce görecek. Bu aslında net. Görüş için konum. Güvenli bir yerde seçerseniz bu konumu gayet yerinde bir hareket yapmış olursunuz. Ayrıca çok sağdan giderseniz bakın sağdan çıkan bir tali yol var. Onu da göremezsiniz. Oradan gelen de sizi göremez. Ama yolun sol tekerlek izinde, şeridin sol tekerlek izinde olursanız hem siz tali yolun içini görürsünüz hem de tali yoldan çıkan araç solda sizi daha rahat görür. Bakın Ebu Bekir iyice sağa yanaştı artık. Karşıdan tırın arkasından gelen şoför ne düşünüyor sizce? Ben söyleyeyim mi? Helal olsun diyor motorcu kardeşime diyor. Bana yol verdi diyor. Aynen böyle düşünüyor ve sollamakta bir beis görmüyor. Çıkıyor solluyor. Arkadakiler de vay be motorcu helal olsun çekildi. Biz geçelim diyorlar. Siz eğer gereksiz yere konum alırsanız sağda karşıdaki araç sürücüleri bunu düşünür. Bana yol verdi. Ve ben de geçerim. Ve hatta içlerinden teşekkür de ederler. Helal motorcu ederler. Peki kendiniz için iyi bir şey mi yapıyorsunuz böyle yaparak? Hayır. Kalın siz çizginizde. Eğer çok zorda kalırsanız yani siz yolun ortasındasınız şeridinizin yine de karşıdakiler geçiyor o zaman bakarsınız. Bu arada sürat tabii ki çok fazla galiba. Burada sizce kaçla gidilmeli? 5 saniye süreniz var. Geliş gidiş bir yol burası. Kaç? Azami süratimiz kaç bizim motosiklet olarak? 80. Sadece 80. Bu süratle giderseniz başınıza bir şey gelmiyor işte. Bu sürati geçtiğiniz zaman olanlar da oluyor. Bakın burada çok sağda olduğu için Ebu Bekir o da kendini korumaya çalışıyor ama işte yanlış bir tutum. O zaman bu araçlar geliyor. Yani kızmaya hakkınız olmuyor o zaman işte ne yazık ki. O yüzden konumunuzu koruyun. İşte bu videonun kimden geldiğini kaçırmışım. Gerçekten kim olduğunu biliyorum. Yazarsa yorumlara çok sevineceğim. Bir yolda gidiyor arkadaşımız. Eldiven de yok. Hadi hayırlısı bakalım. Önde bir taksi var. O da maksimumda gidiyor gibi. Yani hep ibreler sonda gibi görüyorum. Bana mı öyle geliyor bugün bilmiyorum ama. Hop. Sağa çekiliyor karşıdan görüş almak için. Arkasından gelen araba fütursuzca sola yanaşıyor.
Bir daha bakacağız şimdi. Bakın süratli sayılır. En sol şeritte EDS de varmış orada ama gidiyor. İleride bir sol viraj, o da hafifçe sağa çekiliyor. Ve bu arada bakıyor. İleride ne görebilirim? Taksi de biraz önünü kapatıyor gerçi onu. Ve devam ediyor. O sırada arkadan geleni görmüyor ama. Yani bakın araba giderek yaklaşıyor. Takip etmiyor. Giderek yaklaşıyor ona. Onu görmezseniz tabii ki bu durumla karşı karşıya kalabilirsiniz belki sevgili arkadaşım. Yani olması gereken burada ayna kontrolünü de yapmak. Ne zaman? Hız ve yön değiştirmeden önce. Yani şu taksinin arkasından giderken görmek için sağa çekilmeden önce ayna kontrolünü yaparsanız o zaman her şey yolunda gider. O arabayı görürsünüz ve çekilmezsiniz. Ama siz çekilirseniz arabanın sahibi o boşluğu doldurur ve yanınızdan geçer. Sizi umursuyor mu? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Ve Ersin'in motorundayız. Ersin de o mavi şey pik orada dikkatini dağıtmıyor mu? Ben de anlamıyorum ki bunları. Ersin gidiyor. Şarkılar, türküler söylüyor ama o kadar neşeli ki. Ses belki veririm burada bilmiyorum. Gidiyor. İleriden de sola dönecek. Arkayı kontrol ediyor. Sol şerit boş. Herhalde geçmeyi düşünüyor ama geçmiyor. İşte telefon oynuyor. O sırada neler oluyor? Araba birden dönülmeyecek bir yerden dönüyor. Evet, burada araba suçlu. Kesinlikle dönülmeyecek bir yerden dönüyor. Tamam ama ya çarpsaydı? Haklı olmak Ersin'e ne kazandırırdı onu sorarım size. Hiçbir şey. O yüzden Ersin'in kendisini koruması gerekiyor. Nasıl yapacağız bu işi? İşte burada sistem devreye giriyor. Konumlanma devreye giriyor. Bakın şimdi siz eğer ileriden sola yanaşacaksanız bu ayna kontrolünü yaptıktan sonra sol şeride geçmeniz lazım. Çünkü siz ileriden sola döneceksiniz. O sol şeride geçmezseniz o araba sizi nasıl görsün? Bakın ticari arabanın önünde dönüş yapan araba. Yeşil çizgide olsa Ersin o araba aynaya baktığında belki de Ersin'i görecek. İyi niyetli bir yaklaşım olabilir. Görecek ama belki de. Ama bu arabanın arkasına saklanıp sonra da vay efendim araba beni niye görmedi diyebilirsiniz. Haklısınız sevgili Ersin. Yani buradan U dönüşü yapılmaz. Arabanınki hata. Ama ya çarpsaydın? Ya kolunu bacağını kırsaydın? Değil mi? Son derece tehlikeli. O yüzden biz kendimizi koruyalım. Başkaları hata yapsın. Biz onlara rağmen koruyalım. Olmaz mı? Şimdi bir videom var. Birkaç yıl önce yayınlamıştım konumlanma ile ilgili. Bu videoyu size seyretmek istiyorum. Ondan sonra kendi kendinize düşünün lütfen. Konumlanma neden bu kadar önemli diye. İyi yolculuklar. Selam, ben Zafer Akçay, öndeki motordan sesleniyorum. Sağ viraj için şeridinizin solunda konumlandığınız görüş için çok doğru ama karşıdan gelen arabalar varsa soracaksınız kendinize. Burası benim için yeterince güvenli mi? Değilse içeri doğru çekilin. Ve ikinci soru, tutuş var mı? Sol viraj için şeridin sağında konumlandığınız çok güzel ama orada tutuşu engelleyecek, stabiliteyi engelleyecek bir şey varsa yine içeri doğru çekilmelisiniz. Son soru, görüş var mı? İleride sol viraj var, daha çok görmek için sağa yanaşmam lazım. Sağda da bir tali yol var. Arabalar da o tali yolun görüşünü tümüyle kapamış durumda, hiçbir şey görünmüyor. O yüzden sağa yanaşmıyoruz. Sırayla soruyoruz. Güvenli mi? Tutuş var mı? Görüş var mı?